Herkese merhaba. Sizleri 2009 yılına götürüyorum. Beyazlarda Carlsen, siyahlarda Grischuk. Hazırsanız oyuna başlayalım. E4, C5, Sicilya savunması, at F3, D6, D4, C alır D4, at alır D4, at F6, at C3, A6, Najdorf varyantı, file E2, E6. Bu hamle merkez piyonları ile ilgili esnek seçenekler sunuyor. Direkt D5 sürüşünü yapsaydı D5 karesini zayıflatacaktı. Kısa rok, file E7, roku hazırladı. A4. Vezir kanadından alan kazanıyor ve B5 kontrolünü artırdı. At C6, file E3, D4 atını destekledi. Kısa rok, şah güvenliğini sağlıyor. F4, şah kanadından alan kazanıyor. İleride F dikeyini açıp kalesini F dikeyinden aktifleştirebilir ve F5 sürüşüyle şah kanadından saldırı başlatabilir. Vezir C7, şah H1, profilaktik hamle, şah G1 A7 çaprazından gelebilecek saldırılara karşı önlem alıyor. Kale E8, fili için F8 karesinde yer açıyor. Fil F3, fil uzun çapraza yerleşti. Fil F8, kalesinin dikeyini açıyor. Vezir D2, vezir fil bataryası oluşturdu. Kaleler arasındaki bağlantıyı sağladı. Kale B8, B5 sürüşünü hazırlıyor. Vezir F2, vezir H4, G4, G5 ile şaha karşı atak başlatabilir. E5, B5'i kontrol eden ata saldırdı. C8 karesindeki fili canlandırdı ama D6 piyonu geride kalmış piyon olarak kaldı. F alır E5, D alır E5. Carlsen F dikeyini aşarken Grischuk geride kalmış D6 zayıflığından kurtuluyor. At B3, at B4. C2'ye yüklendi. Fil A7, kaleyi başlangıç karesine gönderiyor. Kale A8, fil B6. İlk önce fil A7 sonra fil B6 geliyor ki rakip taşlar iyice pasifleşsin. Vezir E7, kale A D1. Kalesini açık D dikeyine getiriyor. Fil E6, at alır C2 fedasını hazırladı. Carlsen boş bir hamle yaparsa örneğin H3, at alır C2, vezir alır C2, vezir B4. Ver fili, ver atı derdi. Nerede kalmıştık? Fil E6, at D5, veziri isteyerek geliyor. Bu at alınmalı. Fil alır D5, E alır D5. Carlsen D dikeyinde geçer piyon elde etti. E4. Carlsen burada fili kaçarsa inisiyatif rakibe geçerdi. D6. Carlsen karşı saldırıya geçiyor. Veziri istedi. Vezir E6. At C5. Veziri isteyerek atını aktifleştirdi. Vezir F5. Fil istek altında kaldı. Fil E2. Vezir alır F2. Kale alır F2. Vezirler değişildi. At B D5. Fili istedi. A5. Fili destekledi. At alır B6. A alır B6. B7 istek altında. Kale A B8. Carlsen'den mükemmel bir kalite fedası geliyor. Kale alır F6. Çift ünlem. G alır F6. At D7. Carlsen kalite fedasıyla rakip şahın etrafındaki piyonları dağıttı. At D7 hamlesiyle de istediği zaman verdiği kaliteyi geri alabilecek. B8'deki kale istek altında. Kale kaçsa bile at alır F6'dan sonrasında Carlsen diğer kaleyi alabilir. F5. Piyonu istekten çıkarırken E4'ü destekliyor. C4. Carlsen piyonlarını birbirine bağlayacak. Grischuk'un seçenekleri sınırlı. A5. Carlsen'in B4 sürüşünü engelledi. Belki ileride A dikeyinden karşı oyun arayışına geçebilir. C5. Piyonlar artık birbirini destekliyor. Fil G7. At F6 hamlesini engellerken B2'yi istedi. Grischuk artık kalesini istekten çıkarabilir. At alır B8. Carlsen verdiği kaliteyi üstün bir konumda geri alıyor. Kale alır B8. Bu konumda çok güzel bir hamle var. İpucu da veriyorum. B7 piyonu olmasaydı C6 sürüşü çok güçlü olacaktı. Videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Devam ediyorum. Fil A6. Mükemmel bir feda. B alır A6 yapılırsa C6.
Grisçuk 3 tane geçer piyonu durduramaz. Nerede kalmıştık? Fil A6. Fil F6. D8 karesini kontrol etti. Carlsen tekrar fili feda ediyor. Fil alır B7. Fil alınmazsa durum daha kötü. Carlsen C6 C7 ilerler. Kale alır B7. C6. Tempo ile kaleyi istedi. Kale alır B6. Carlsen dikkatli olmalı. Bu konumda D7 sürerse Grisçuk kale alır C6 ile devam eder. Carlsen D8 sürüp vezir terfi ettiğinde fil alır D8 ile veziri kırar. Sonrasında Grisçuk kazança giderdi. Carlsen C7 sürerse Grisçuk kale C6 ile C geçerini tutar. Kale C1. Kazanan tek hamle. Fikir basit. C7, C8 ilerleyecek. Fil alır B2. Kaleyi isteyerek geliyor ama çok geç. Carlsen D7 sürüyor ve Grisçuk oyunu terk ediyor. Grisçuk fil F6 ile D8 karesini kontrol ederse Carlsen C7 C8 ilerleyecek. Vezir terfisi engellenemiyor. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.